Sevgili dostlar, merhaba. Bugün Fatih Menderes Bilgili ile yine bir sohbetimiz olacak. Bugünkü konumuz, Kur'an'ın Tanrı anlayışını kendinden bağımsız olan evrene söylettirmesi hakkında olacaktır. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tüm dostlara sevgilerimi iletiyorum. Hocam, doğanın, Kur'an'ın ve insanın birbirinden bağımsız olması ne anlama gelmektedir? Neden bunları birbirinden ayırmak istediniz? Örnek vererek anlatmaya çalışayım. İnsanın doğanın fiziği hakkında yazdığı bir fizik kitabını düşünelim. Bu kitap doğadaki fizikten bağımsız mıdır? Evet, bunlar hiçbir şekilde birbirini etkilemez. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Buna göre örneğin atomun bomba olarak insanları öldürmesinden atomu, onu yaratanı, atomu inceleyeni veya atom fiziği disiplinini sorumlu tutamayız. Peki burada sorun nerede? Bildiğimiz gibi atomdan bomba yapıp insanları öldüren zihinsel yapıda. Bunu düzeltmek için ne yapmak gerekir? Sağlıklı bir din, ahlak, değer eğitimine ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi benzer şeyi Kur'an için de düşünebiliriz. Bir Müslümana göre Kur'an insandan bağımsızdır. Yani ne demek istiyorum? Hiç kimsenin tekelinde değildir. Hatta aynı şey yaratıcı için de söz konusudur. Biraz önce atomun insana zarar verecek şekilde kullanılmasının sorgulanması gerektiğini söylemiştik. Aynı şekilde insana rehberlik yapması bağlamında Kur'an ayetlerinin de hem zihinsel hem de pratik açıdan uygulaması sorgulanabilir. Ancak bu kutsal metnin hesaba çekilmesi anlamına gelmez. Bu hususu bir örnek vererek anlatmaya çalışayım. Kur'an zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur demektedir. Bu ayette Kur'an'ın her türlü zulme karşı çıktığı açıktır. Şimdi Kur'an'a inananların bulunduğu bir toplumda bu ayetin zulmü önlemedeki katkısı nedir? Bunun kritiği yapılabilir. Şayet o toplumda zulüm varsa o zaman bu ayetin anlaşılmasında veya pratiğinde bir sorun vardır demektir. Bunu çözmesi gerekenler de öncelikle Kur'an'a inanan insanlardır. O zaman bu girişten sonra asıl konumuza geçebiliriz. Kur'an'ın Tanrı anlayışını kendi beyanlarına değil, kendinden bağımsız evrene söylettirmesi ne demektir hocam? Şimdi bir sistem eğer doğru olduğunu iddia ediyorsa evreni veya evrensel dili referans alarak tezini ortaya koymalıdır. Zira bu dil evrenseldir. Yani bütün insanlar için ortaktır. Kur'an'ın Tanrı anlayışını kendi beyanlarına değil, kendinden bağımsız evrene söylettirdiğini görüyoruz. Zaten bir varlık kendi kendisinin kanıtı olamaz. Bu bir mantık kaidesidir. İnsan için de aynı şey geçerlidir. Örneğin bir insanın kendisinin çok iyi biri olduğunu söylemesi onun iyi olduğuna kanıt olmaz. Ancak başkalarına karşı ortaya koyduğu davranışları onun iyi olduğuna veya kötü olduğuna kanıt olabilir. Bu bağlamda Kur'an'ın doğruluğunun delili de işaret ettiği varlıklardır. Bu da insan ve kainattır. Konunun daha iyi anlaşılması için Kur'an'ın yaratıcıyı evren ve evrendeki varlıklarla tanıtmasını örnek üzerinde anlatır mısınız? Bu konuda çok sayıda örnek verebilirim. Kur'an'da bu husustan bahseden 400'den fazla ayet vardır. Bu arada zikretmeden geçemeyeceğim hem fen bilimlerinde hem de ilahiyat alanında derinliği olan fizikçi ve İslam felsefesi doktoru çok değerli dostum Ömer Yavuz Bey ile bu konudaki tüm ayetleri inceledik. Bu hususta Doğa Kur'an Eşdeğerliliği adlı bir çalışmamızın da olduğunu hatırlatayım. Şimdi Kur'an yaratıcıyı evren üzerinde nasıl anlatmaktadır? Bir cümleyle özetlemeye çalışacağım. Allah göklerin ve yerin mülküne sahip, onu yaratan, yöneten, düzene koyan, koruyup gözeten, orada olan her şeyi bilen, ayrıca güneşi doğudan getiren ve batıran, dirilten ve öldürendir. Şimdi bu söylediklerim herkesin anlayabileceği nesnel bir dildir. İşte Kur'an'ın yaratıcıyı anlatırken kullandığı dilin evrenselliğinden kastettiğim budur. Peki yaratıcı hakkında da evrensel mesajlara veya bilgilere ulaşabilir miyiz? Kanaatimce evet ulaşabiliriz. Örneğin nasıl ki güneş hakkında nesnel bilgiler elde edebiliyorsak aslında güneşe bağlı kalarak onun yaratıcısı hakkında da
herkese hitap edebilecek bilgilere ulaşabiliriz. Bu husus Hz. İbrahim Nemrut'la tartışmasında da görülür. Hz. İbrahim benim Rabbim güneşi doğudan doğduran ve bir taraftan da batıdan da batırandır der. Dikkat ederseniz bu ne kadar somut ve evrensel bir Rab tanımıdır. Şimdi burada güneş bütün insanları hakikate ulaştıracak Kur'an diliyle sağlam bir kulptur. Bu durumun yaratıcının bütün eserleri için geçerli olduğunu da hatırlatalım. Burada nesnellik güneşin herkese aynı bilgileri vermesi anlamındadır. Yani o ayrıcalık yapmaz. Bilgi vermede kimseye cimrilik, haksızlık yapmaz. Bu hususta ortak noktamız veya nesnellik güneşe bağlı bir yaratıcı açıklamasıdır. Buraya dikkat edelim. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir husus şu: yaratıcının zatı hakkında değil de sıfatları hakkında bilgi sahibi olabildiğimize dikkat edelim. Zira Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. Hocam burayı biraz daha somutlaştırabilir misiniz? Olur. Güneş örneği üzerinden ben meseleyi sorularla somutlaştırmaya çalışayım. Şu soruları soralım. Hangi tanrıya inanıyorsun? Güneşin tanrısına. O nasıl bir tanrıdır? Güneşi yaratandır. Güneşi yönetendir. Güneşin sahibidir. Bu soruları çoğaltabilirsiniz. Şimdi bu şekilde güneşe bakarak yaratıcının çok sayıda sıfatlarını çıkarabiliriz. Güneş hakkında ilmimiz arttıkça yaratıcıyı daha iyi tanırız. Newton'un yaratıcı eserleriyle tanınır dediği gibi. Aslında bu bir çeşit Allah'ı tesbihtir. Bildiğimiz gibi tesbih Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih etmektir. Şimdi güneşi inceleyerek onu yaratanın örneğin bilgi eksikliğinin olmadığı çıkarımını yapmak burada Allah'ı tesbih etmektir. Dolayısıyla doğada herhangi bir varlık üzerinde inceleme yapan kişi aynı zamanda Allah'ı tesbih etmiş olur. Aslında varlıklar kendisini inceleyeni tesbih ettiren bir işleve sahiptir. İşte Kur'an yaratıcıyı bu şekilde bir nevi somutlama yaparak anlatmak istemektedir. Bu husus rahmetli Elmalılı Hamdi Yazır'ın diliyle Kur'an'ı entelektüel soyutlama kabul edersek doğa da bunun entelektüel somutlamasıdır. İşte bizim yapmamız gereken de entelektüel soyutlamadan entelektüel somutlamaya birebir geçebilmektir. Bu nedenle Kur'an'ın yaratıcı hakkındaki tanımının apaçık ve anlaşılır olduğunu söyleyebiliriz. Bu husus Kur'an'da Hadid suresinde zahir sıfatıyla ifade edilmiştir. Meselenin biraz zor olduğunu farkındayım. En iyisini Allah bilir diyelim. Bu söylediklerinize göre Kur'an'ın doğruluğunun delilini de doğada mı arayalım diyorsunuz, doğru mu? Aynen öyle. Bu hususta Kur'an'da Fussilet suresinin 53. ayetini zikredebiliriz. Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Kur'an yaratıcıyı evren ve evrendeki varlıklarla tanıtmaktadır. Bu durum aynı zamanda Kur'an'ın Allah'a ait olduğunun delilinin doğada aranması gerektiğine de işarettir. Şöyle bir örnek de verebiliriz. Uçağı yapan insanı takdir etmemek mümkün değildir. O halde şu an üzerinde bulunduğumuz yaklaşık 6 trilyon tonluk gezegenimizin uzayda dönme hızı saniyede 30 kilometredir. Şimdi insan bunu yaratanı nasıl takdir etmesin? Bu son söylediğiniz ayet insanoğluna delilleri içinizde ve dışınızda arayın demektedir. Siz geçen programda din eğitiminin de doğaya dayandırılması gerektiğini söylemiştiniz. Doğrudur. Çünkü tabiat Tanrı'nın insanla iletişim kurduğu doğal bir sistemdir. Bu bağlamda Yunus Emre dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni demiştir. Bu nedenle ulema doğaya şehadet alemi demiştir.
Çünkü bu alem gayb alemine şahitlik yapmaktadır. Din eğitiminin evrenin eğittiği aklın bir eğitimi olduğunu söylemiştik daha önce. Zira aklın doğru yaklaşım tarzına sahip olması evrenimiz sayesinde olmaktadır. Bu nedenle evrenden uzak bir din eğitiminin, yani evrenden yalıtılmış bir din eğitiminin asli yörüngesinden sapma ihtimali yüksektir. İşte bu açıdan herkesin bir doğal varlığı incelemesi gerekir. Kur'an diliyle sağlam bir kulpa yapışması gerekir. Bu şekilde eğer doğa gözlemi yaparsanız bu da bir çeşit din eğitimi faaliyeti sayılır. O zaman son sorumuz da şu olsun. Evet. Söylediklerinize göre siz din eğitimini sadece kutsal mekanlarla sınırlı görmüyorsunuz, doğru mu? Aynen öyle. Doğuda, batıda her şey Allah'ındır. Mars'a gidip yaşasak orada da kutsal mekanlarımız olacaktır. İnsanların kutsal mekanlarının olmasının herhangi bir sakıncası yoktur. Yeter ki putperestliğe dönüştürülmesin. Ancak bizim burada söylemek istediğimiz din eğitimini kutsal mekanlara hapsetmenin, yani oradakilerle sınırlı görmenin yanlış olduğudur. Aksi takdirde yapay, sözde bir din sınıfı, ruhban sınıfı oluşturarak insanların zamanını boşa harcarsınız. Bu nedenle din eğitimi alacakların doğadaki gözlem yerlerine götürülüp oralarda eğitim görmeleri gerekir. Bu durum farklı coğrafyalarda dünyaya gelenlerin hazır bulunuşluk bağlamında haksız bir avantaja ya da dezavantaja sahip olmadığını da gösterir. Yani ne demek istiyorum? İyi bir Müslüman olmak için kutsal bir beldede doğmak, orada yaşamak gerekmez. Neticede doğayı inceleyerek, onun anlatmak istediği mesajları alıp ona göre söylem ve eylem ortaya koymak önemlidir. Aksi takdirde sadece doğayı inceleyip bunları yapmamayı Kur'an kitap yüklü eşeğe benzetmiştir. Eşeğe taşıdığı yükün zahmetten başka bir etkisi yoktur. Taşıdığı eşyanın içeriğinin ona kazandırdığı bir şey de yoktur. Bu açıdan böyle bir benzetme yapılmıştır. Bilim insanı sahip olduğu ilmin hakkını vermelidir. Bunlardan biri de dünyadaki zulmü ve haksızlığı açıkça ortaya koymaktır. Hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Sevgili dostlar, bir programın da sonuna geldik. Bizi dinlemeye zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.